Merhaba arkadaşlar. Bulut Teknoloji Günlerinde bugünkü konuğumuz Veri Merkezi Tesis Planlama Müdürü Hüseyin Mersin. Hüseyin Bey, merhabalar. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba Şerife, ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Sorularıma geçmeden önce bize kendinizden ve Türk Telekom'daki işlerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki Hüseyin Mersin, Türk Telekom'da Veri Merkezi Tesis Planlama Müdürü olarak görev alıyorum. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Akabinde yaklaşık bir yıl kadar orta gerilim hizmetleri üzerine danışmanlık veren bir firmada çalışmada bulundum. Akabinde yaklaşık 3 yıl civarında proje sektörü üzerinde çalıştım. Biraz daha konut projeleri ve fabrika projeleri üzerine proje müellifliği ve şantiye şefliği görevlerinde bulundum. Akabinde de 2016 yılında Şubat ayında Türk Telekom'daki kariyerim başladı. Bu süre zarfında itibaren yaklaşık 7 yıldan beri Türk Telekom'da görev alıyorum. Bu sürenin yaklaşık 4 yılında veri merkezi planlama uzmanı olarak görev aldım. Akabinde yaklaşık 2 yıl civarında veri merkezi tesis planlama yine kıdemli uzman olarak görev aldım. Yaklaşık 1,5 yıldır da veri merkezi tesis planlama müdürü olarak görevimi devam ettiriyorum. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlarım merak ettiği sorulara geçmek istiyorum izninizle. Veri merkezi nedir? Veri merkezi planlama ekibinin sorumlulukları nelerdir? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Şöyle bahsedelim Şerife, yani günlük hayatımızda bildiğiniz üzere akıllı telefonlar, bilgisayarlar artık çokça hatta hayatımızın bir parçası haline geldi diye bahsedelim. Kesinlikle. Özellikle kullanmış olduğumuz uygulamalarda yani bizim bildiğimiz aslında sadece bizim tarafımıza bakan yani mobil cihazlarımıza bakan ya da bilgisayarlarımıza bakan tarafları. Ama bunun bir de aslında yüzlerce, binlerce belki de milyonlarca aslında kullanıcıya hitap eden farklı uygulamaları bulunuyor. Dolayısıyla bu tarz cihazların aslında bulunduğu, kesintisiz olarak enerjinin sağlanması gerektiği ve bu kaynaklar aynı zamanda bir ısı kaynağı olduğundan dolayı aslında kesintisiz olarak soğutmasının gerektiği ve keza aynı şekilde bu cihazlar özel cihazlar olmasından kaynaklı, güvenliğinin özellikle sağlanması gereken cihazlar olmasından kaynaklı bunları bir tesis içerisinde barındırıyoruz. Bu tesisler kesintisiz internet, enerji ve soğutma altyapılarını aslında sağlayan merkezler olarak isimlendiriliyor. Kabaca bir veri merkezini bu şekilde tarifleyebiliriz. Veri merkezi planlama ekibinin sorumluluklarına da değinecek olursak, sıfırdan bir Türk Telekom veri merkezi yatırımı yapacak olduğunda iç ya da dış müşterilerine karşı bu tesislerin yapımından ve zamanında teslim edilmesinden sorumlu olan ekibiz diyebiliriz. Keza aynı şekilde bu veri merkezlerinin sertifikalandırılmasıyla ilgili sorumluluklarımız bulunuyor. Hem ülke sınırları içerisinde hem de uluslararası sertifikalarla ilgili süreçleri yönetmekle ilgili sorumlu ekibiz diyebiliriz. Keza aynı şekilde bu veri merkezlerinin CAPEX yatırımlarının yapılmasıyla ilgili, bu veri merkezinde işletilmesi için gerekli herhangi bir donanım ya da ekipman gerekecekse bunların satın almalarıyla ilgili görev ve sorumluluklarımız da ayrıca bulunuyor. Ve aynı zamanda sadece bir veri merkezinin yapımıyla ilgili sorumluluklarımız bulunmuyor. Bir veri merkezinin içerisindeki ilgili alanların ilgili müşterilere tahsis edilmesi, müşteri bazlı projelerin çalışılması gibi sorumluluklarımız da bulunuyor. Teşekkür ederim. Bir diğer sorumuza geçmek istiyorum. Veri merkezi yapmak için global anlamda bir standart var mı? Varsa bu standartlar nelerdir? Tabii ki de bu standartları aslında iki kategori altında toparlayabiliriz. Bunların bir kısmı standart olarak nitelendirilen unsurlardır. Diğer bir kısmı ise aslında yine veri merkezi yapan kurumların aslında tecrübelerinin bir arada toparlandığı ve best practice olarak isimlendirilecek unsurlardır olarak nitelendirebiliriz. Özellikle standart kısmı ISO olarak dünya genelinde aslında kategorize edilmiş durumda. Bunların içerisinde bilgi güvenliği yönetimi anlamında ISO 27001, iş sürekliliği yönetimi anlamında ISO 22301, ISO 50001 keza aynı şekilde enerji yönetim sistemleri anlamında altyapı standartlarını tarifleyen bir sertifika ve standart sürecidir. Bunların yanı sıra Uptime Institute adında aslında yine veri merkezindeki altyapı gerekliliklerini tarifleyen ve buna göre veri merkezinin sınıflandırmasını yapan ayrıca bir kuruluş daha bulunmaktadır. Ve bunların yanı sıra aslında 2023 yılında Türkiye'de ilk yerli ve milli anlamda sayılabilecek bir veri merkezi standardı
yine TSE tarafından aslında tanımlanmış durumda. TSE 50600 sertifikasyon süreci olarak da bu şu anda devreye alınmış durumda. Türk Telekom olarak da bu sertifikasyon sürecine uyum denetlemesi için ilk başvuruyu da yapmış bulunmaktayız. Yani aslında düşündüğümüzden daha teferruatlı ve daha zormuş veri merkezi oluşturmak. Teşekkürler bu bilgiyi Tabii. de bize ilettiğiniz için. Diğer soruma geçmek istiyorum. Günümüzde her şey otomasyona dönüştürülüyor. Veri merkezinde de otomasyon kullanmak mümkün mü? Faydaları nelerdir? Şöyle ki bir veri merkezinin otomasyondan bağımsız olması kesinlikle düşünülemez ve bir veri merkezinde otomasyonu 3 kategori altında sınıflandırabiliriz. Bunlardan ilki izlemedir. Bir veri merkezinde takip etmeniz gereken yüzlerce sensör ve analizör bulunmasından kaynaklı bunların izlemeleri otomasyon sistemleri üzerinden yapılmaktadır. İkinci olarak bu koymuş olduğunuz ekipmanlardan aslında hangilerini sizin uzaktan kontrol etmek istediğinize yönelik çalışmalardır. Bunlar da veri merkezinden veri merkezine değişmekle beraber enerji ya da soğutma ekipmanlarından bir kısmını yine otomasyon üzerinden uzaktan kontrol etmek mümkündür. Üçüncü ve aslında son zamanlarda çokça gündemimizde olmaya başlayan aslında yapay zeka çalışmalarıyla beraber otomasyonun birleştirilmesi çalışmaları. Burada da artık biraz daha aslında izlenen verilerle beraber veri merkezinin kendi kendini yönetebilir ve size daha verimli aslında çözüm önerileri sunabilir ve buna göre çözüm önerileri üretebilir bir hale gelmesinden bahsedebiliriz. Bunların peki bize ne gibi kazançları olmaktadır? Bunların ilki tabii ki de iş gücü kazanımı olacak. Akabinde bir otomasyonla yönetilen veri merkezinde hata yapma olasılığını biraz daha düşürmüş oluyorsunuz. Üçüncü noktamız ise aslında yine raporlama kabiliyeti. Çünkü bir veri merkezinde geçmişe yönelik, yani bu bir hafta önce yönelik de olabilir, bir ayda, bir yılda tüm bu verilerin otomasyon üzerinden saklanması ve raporlanabilmesi keza aynı şekilde önemli bir kabiliyettir. Aynı zamanda veri merkezinde aslında yapay zeka algoritmalarının da devreye alınmasıyla beraber sistemin aslında kendini sürekli analiz ederek buna göre kötü durum senaryosu öncesinde kendini hazır hale getirmesi aslında yine son zamanlarda çokça gündemde olan ve bir veri merkezi için oldukça önemli bir kazanım diyebileceğimiz bir unsurdur. Ve aynı zamanda otomasyonla beraber tabii ki de olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi enerji tasarrufu. Sistemler aslında ihtiyaç oldukça devreye girecek, çıkacak şekilde aslında kontrol edilmekle beraber bir veri merkezinde ciddi seviyede enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Çok teşekkür ederim bu güzel bilgi aktarımları için. Son olarak da yeni başlayan arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şöyle ki Şerife, yani bu benim üniversiteden mezun olduğumda aslında çokça kafamı kurcalayan, diplomamla beraber ne yapacağım, hangi alanlarda çalışacağım korkusunu pek çok aslında defa yaşadığım bir süreçti. Aslında buna yani Özellikle yaşamayan da yoktur bu arada içimizde bence. tabii ki de, tabii ki de. Yani şöyle ki günümüzde şartlar oldukça hani mezun sayısının da artık artmasıyla beraber her ne kadar zorlaşmış gibi görünse de aslında arada pek çok revaçta olan alandan bahsedebiliriz. Özellikle bizim içerisinde bulunmuş olduğumuz bilgi teknolojileri alanında siber güvenlik kalemleri olabilir, ağ teknolojileri olabilir ya da enerji, soğutma sistemleri üzerine olabilir tarzında alanlarda yetişmiş ve alanında yetkin olan personellere her zaman ihtiyaç var. Aslında bunu şu şekilde biraz daha artırabiliriz. Bu sadece bilgi teknolojilerine yönelik bir alan olmuş oldu. Alanın da yetişmiş ve tecrübeli olan personellere her alanda ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun haricinde bir diğer tavsiyem şu olacak arkadaşlarımıza. Ee, Özellikle bitirme ödevlerinde bireysel projeler yapabiliyoruz ya da bazı üniversitelerde bunu daha geliştirilmiş ekiplerce aslında yaptığımız durumlar da olabiliyor. Ama iş hayatında şöyle bir durum maalesef olmayacak. Hani bir projeyi uçtan uca sadece bir bireyin alıp götürdüğü ve sonuçlandırdığı durumlar olmayacak ve her zaman bir ekiple beraber aslında burada çalışılması gerekecek. O yüzden bir ekip çalışması ve bir ekibin içerisinde olma, bir ekiple beraber hareket edebilme, gerektiğinde bu ekibi lider edebilme özelliklerinin aslında kazanılmış olması gerekiyor. Özellikle ben şu andaki öğrenci olan arkadaşlarımıza ya da yeni mezun olan arkadaşlarımıza bu alandaki tecrübelerini artırmalarını ve böyle çalışmaların içerisinde bulunmalarını öneririm. Ve üçüncü bir önerim de şu olacak. Her ne kadar mühendis olmuş olsak da hayatımız her zaman birlerden, sıfırlardan ibaret olmayacak.
her zaman bir ürünün aslında üretilmesinde görev almış olacağız. Ama bu ürün mutlaka bir müşteriye hitap edecek. Dolayısıyla bir gün gelecek bir müşteriyle ya da bir satış ekibiyle ya da bir pazarlama ekibiyle aslında çalışma yapmamız gerekecek. Dolayısıyla işin sadece teknik boyutundan öte aslında bir maliyet kısmının da olduğu hiçbir zaman göz ardı edilmemeli ve mühendisliğin ekonomisi de aslında yine aynı zamanda öğrenciyken göz önünde bulundurması ve dikkate alınması gereken bir unsur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu güzel konuşma, bilgi aktarımı için. Bize kırmayıp zaman ayırıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim sizlere. Ben de çok teşekkür ederim Şerefe. Umarım arkadaşlar için bilgilendirici bir konuşma olmuştur diye tahmin ediyorum. Kesinlikle ben Hayatta da katılıyorum. başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bu oturumumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hüseyin Bey'e sormak istediğiniz soruları LinkedIn üzerinden bana iletirseniz ben de kendisine iletip cevabı sizlere iletiyor olacağım. Çok teşekkürler. Bizi takipte kalın.